Girdiğiniz işte yeterince iyi olmadığınızı ve patronunuzun her an bunu anlayacağını düşündüğünüz bir anı hatırlıyor musunuz? Eğer hatırlıyorsanız sizi buraya alalım ve başlayalım. Sahtekarlık sendromu kişinin başarılarından ve yeteneğinden şüphe duyduğu ve korktuğu içsel bir deneyim. Bu bir teşhis veya tıbbi bir problem değil. Kendinden şüphe duymaya, kendi kendine olumsuz konuşarak kendi başarılarını baltalamaya ve bu nedenle birçok fırsatın kaçmasına sebep olabilen bir düşünce kalıbı. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. İnsanların yaklaşık %70'i bunu yaşıyor. Önceleri kadınların yaşadığı bir problem olarak görülse de araştırmacılar aynı oranda erkeklerin de etkilendiğini keşfettiler. Hatta ilginç bir şekilde bu sendromu yaşayan avukat, doktor, akademisyen ve ünlüler de dahil olmak üzere birçok kesim var. Albert Einstein bile bir keresinde araştırmasının hak ettiğini düşündüğünden çok daha fazla ilgi gördüğünü söylemişti. Albert Einstein bile. Peki neden bu korkuyu yaşıyoruz ve nasıl atlatabiliriz? Sahtekarlık sendromuna psikologlar bir kişi başarılı olsa dahi bu başarının bir sahtekarlık olduğu ve bir gün ortaya çıkacağı korkusu ile sürekli kendi beceri ve yeteneklerinden şüphe duymak olarak tanımlıyor. Yani hayatımızı, işimizi ve ilişkilerimizi ne kadar başarıyla devam ettirsek de çoğumuz aslında başkalarının sandığı kadar yetenekli ve zeki olmadığımızı düşünüyoruz. Aslında böyle hissetmenizin belli sebepleri var. Eğer çok mükemmelliyetçi bir yapınız varsa, ne kadar çalışsanız da mükemmel olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Eğer işinizle ilgili her şeyi bilmiyorsanız, kendinizi o işin uzmanı gibi hissetmiyor olabilirsiniz. Bu da başarısız olarak görülme korkunuzu tetikliyor olabilir. Bir diğer sebep doğuştan gelen bir dahi olduğunuzu düşünmemeniz. Bu nedenle elde ettiğiniz başarılar size önemsiz geliyor. Merak etmeyin, başlangıçta kimse bir işi çok iyi bilerek o işe başlamadı. En makul olan durum, eğer belli bir seviyeye gelmek için birilerinden destek aldıysanız, oraya kendi yeteneğinizle gelmediğiniz için bu hissi yaşamanız. Başarı için herhangi bir kişiye, şansa veya başka nedenlere inanıyor olabilirsiniz. Son olarak süper insan olma karmaşası. En iyi çalışan olmak ve en yüksek seviyeye ulaşmak gerektiğine inanıp bunun için herhangi bir şey yapmamak da size sahtekar gibi hissettirebilir. Tüm bunlar çalışma hayatınızda ve özel hayatınızda sizi oldukça fazla etkiliyor. Siz fark etmeseniz bile. Eğer motivasyonunuz ile aynı oranda kaygınız da yüksekse bir adım geri çekilip nefes alın. Sizi motive eden duygunuz, işinize olan şevkiniz değil, bu sendromunuz olabilir. Fazla çalışmanın, beklentileri karşılamanın tek yolu olduğunu hissediyorsanız, bir işe gereğinden fazla hazırlanıp gereğinden fazla çalışıyorsanız, arkasındaki dürtünüz çalışmayı çok sevmeniz olmayabilir. İlgiye ya da sevgiye layık olmadığınızı hissetmek de sizi bu karmaşaya düşürebilir. Sahtekarlık sendromunu sadece iş yerimizde hissetmiyoruz. Bu tutum hayatımızın tüm alanlarına da yayılıyor. Burada birkaç örnek vermek daha yararlı olacak. Hem nasıl hissettiğiniz hem de sonuçları açısından. Sahtekar sendromuna sahip bir kişi, iş yerindeki başarılarını kendi yeteneğinden ziyade şansa bağlar. Bu da onları zam veya terfi istemekten alıkoyar. Herhangi bir yetişkin, çocuk yetiştirmek ve bu sorumluluğu almak için kendisini bilgisiz veya hazırlıksız hissedebilir. Bu duygular kontrol altına alınamazsa bu kişiler çocuklarının hayatını mahvedeceklerini düşündükleri için bu tarz kararlar almakta zorlanır. Öğrenciler öğretmenlerinin veya sınıf arkadaşlarının onları bilgisiz olarak görmelerinden korktukları için sınıfta soru sormaktan veya konuşmaktan çekinebilir. Bazı insanlar ilişkilerinde değer verdikleri birinden aldıkları sevgiyi kendilerine konduramazlar. Karşı tarafın bir gün onun o kadar da iyi olmadığını keşfetmesinden korkarak kendi ilişkilerini sabote ederler. Bazen bu durum o kadar ileri gider ki
İlişkisinde herhangi bir sorun görünmese de kişi kendi ilişkisini baltalar ve karşı taraf ayrılmadan kendisi ilişkiyi bitirir. Bu kendinden şüphe etme duygusu kişide çok fazla korku ve endişe yaratır. Araştırmalar bu sendromun insanlarda tükenmişlik hissini artırdığını ve bunun da iş ve özel hayatta düşüşe sebep olabileceğini söylüyor. Sahtekarlık sendromunun üstesinden gelmek için öncelikle kendi potansiyelinizi tanımalı ve başarılarınızı sahiplenmelisiniz. İlk adım duyguları gerçeklerden ayırmakla başlıyor. En başta kendi yeteneklerinizden şüphe ediyorsanız bunların doğru olmadığını da kendinize kabul ettirmeniz gerek. Zihniniz sizi sabote etse de düşündüğünüzden daha fazlasını bildiğinizi ve öğrenebileceğinizi kendinize hatırlatın. Kendinizi yetersiz veya başarısız hissettiğinizde başarılarınızı size hatırlatacak küçük şeyleri göz önünde tutmaya çalışın. Örneğin, yöneticinizin size gönderdiği bir takdir veya teşekkür e-postasını her zaman ulaşabileceğiniz bir yere alın. Çocuğunuz sizin harika bir ebeveyn olduğunuzu söylüyor ve bunun için size bir hediye alıyorsa onu görebileceğiniz bir alana yerleştirin. Başka insanların başarıları ile kendi başarınızı ölçmeye çalışmayın. Özellikle sosyal medyada size benzer kişilerin hesaplarını takip etmeyi bırakın. Onların özenle seçilmiş kareler olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bilin. Kendinizi onlarla karşılaştırmak bir tuzaktır. Uzak durmaya çalışın. Başarılı insanların da bu sendromla uğraştığını unutmayın. Çünkü gerçek sahtekarlar bu duyguya sahip değildir. İlerlemeye devam etmek için bunu bir motivasyon olarak kullanın. Bazen sizi tanıyan ve destekleyen birisiyle konuşmakta bu duygularınızın normal ama aynı zamanda mantıksız olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Kendinden şüphe duymak bazen kişiyi harekete geçmekten alıkoyabilir. Sahtekarlık döngüsüne takılıp kalmak yerine ilerlemek için çaba göstermek sizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Unutmayın ki şu an olduğunuz yeri bir şans veya tesadüf eseri kazanmadınız. Bu sizin başarınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.